Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Selanik desenli iki şiş bot patik modeli anlatacağım. Modelim çok şık, çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. İlk defa yapacaksanız bile tereddüt etmeyin. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. İp olarak bir yumak patik ipi var elimde. Bir de şöyle desen için gri simli bir ipim var. Gördüğünüz gibi bunu kullanacağım. Siz ikisini de patik ipiyle de örebilirsiniz. Tek renkte yapılabilir ama iki renk daha şık duruyor. Pomponlu bir model. Kaç numara ayağı olur diye sorarsanız da 37-38 numara ayaklar için olur. Daha büyük olmasını istiyorsanız her numara için, her büyük numara için 4 ilmek fazla atarak başlayabilirsiniz. Şiş olarak da 3 numara şiş kullanacağım. Böyle dilerseniz hemen şöyle ipimi kenara alayım, yapımına geçelim. Evet, iki şişle öreceğiz. Ben misinalı şiş kullanacağım arkadaşlar, masaya çarpmasın diye. Şöyle ipimi büyükçe ikiye katladım. 100 ilmek atacağız. 37-38 numara ayak için 100 tek sayı 100 tane ilmek atalım. Daha büyük yapıyorsanız 38-39 numara ayak için örecekseniz de eliniz sıkıysa 110 ilmek atın. Eliniz genişse 104 ilmek ya da 106 ilmek atabilirsiniz. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bu şekilde tek sayı 100 tane ilmeğimizi atalım. Evet, 100 tane ilmeğimi attım. Şöyle çeviriyorum. Haroşa yapacağız. Taban kısmından başlamış olduk. Haroşayı ben ön yüzden de düz, tersinden de düz olarak örüyorum. Evet. Bu şekilde düz örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Yine haroşa örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Bakın, ön yüzde bir sıra haroşamız oluştu bile. Şöyle ipi kendime doğru aldım. İlk ilmeği bu şekilde örmeden sağ şişime alıyorum. Kenarı düzgün olsun diye. Yine haroşa örgüme devam ediyorum. Dediğim gibi önden de düz, tersinden de düz olarak örüyoruz. Bir üst sıraya geçişte burada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Toplamda 14 sıra, bir sıra haroşamız oluştu. 14 sıra haroşa olana kadar örelim. Evet, gördüğünüz gibi 14 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Yine de beraber sayalım haroşa sıralarımızı. 3, 6, 9, 12, 13, 14 sıra örmüş oldum. Şimdi burun kısmı yapılacak arkadaşlar. Burun kısmını ayarlayacağız. Sonra burun kısmını öreceğiz inşallah. Ortada 14 ilmek bırakacağım. Şöyle beraber yapalım. Sağ taraftan 43 ilmek ayırıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 43 ilmek. 43 ilmeği sağ tarafta bırakıyorum. 44. ilmeğe işaret koyuyorum. Bu burun kısmındaki birinci ilmeğim. 44. ilmeğime işaret koydum. Sol taraftan da yine aynı şekilde 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 43. 44. ilmeğime işaret koyuyorum. Şöyle beraber sayalım. Ortada 14 ilmeğimiz var. İşaretlediğimiz ilmekten başlıyoruz saymaya. 3, 6, 9, 12, 13 ve 14 ilmek ortada ayarladık. Siz farklı sayılarda başladıysanız ortada 14 ilmek kalacak şekilde ayarlayın. Haroşa
olarak örüyorum yine. Haroşa örerek ilerleyelim. Şöyle ilk işaretimize kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, ilk işaretime kadar geldim. Şöyle örerek ilerliyorum. 43 ilmek ördük. Şöyle işaret koymadıysanız 44. ördüm. 45, 46 ya da 3 diyelim ortadan. Sayarsak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ilmeği ikisini bir örüyorum. Evet. İlk işaretimde hiçbir işlem yapmadım. İkinci işaretimdeki ilmek ve bir sonraki ilmeği ikisini bir ördüm. Çevirdim. İpim arkada, ilk ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Haroşa örerek ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ilmeği ikisini bir örüyorum ve çevirdim. Çevirdim, ipim arkada. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Artık işaretlerimizi çıkartabiliriz. Çünkü yerleri belli olacak. Haroşa örerek ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ilmeği ikisini bir örüyorum. Şöyle işaretimi de çıkartayım. Evet. Çeviriyorum, ipim dolaştı. Evet, şöyle çevirdim. İpim arkada, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine haroşa örerek ilerliyorum. 2, 3, 4, 5. Saymaya da gerek yok. Şöyle size göstereceğim, nasıl anlayacaksınız. Evet. 14. ilmeğim bu. 15'i de bu. Şöyle burada ayrık var. Gördüğünüz gibi burası bayağı bir mesafe var. Oradan anlayabilirsiniz. 14 ve 15. ilmeği ikisini bir örüp dönüyorum. Çevirdim. İlk ilmeği ipim arkada, örmeden sağ şişimi aldım. Yine haroşa örerek ilerliyorum. 4, 5. Yeni öğreniyorsanız sayabilirsiniz. Şöyle 3, 6, 7 olmuş. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ikisini bir ördüm. Çevirdim. İpim arkada, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine haroşa örerek ilerliyorum. Girişte ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonra çıkışta 14 ve 15. ilmeği ikisini bir örüyoruz. Evet, 14 ve 15. ilmeği ikisini bir ördüm. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve yine haroşa örerek ilerliyorum. Burun kısmını bu şekilde örüyoruz. On dört ve 15. ilmeği ikisini bir ördüm. Ve çevirdim. Ve yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. On dört ve 15. ilmeği ikisini bir örüyorum çıkışta. Çeviriyorum. Çevirdikten sonra ilk ilmeğimizi örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve yine haroşa örerek ilerliyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Ne kadar öreceğiz onu da göstereyim. Şöyle şu kadar örmüşüz gördüğünüz gibi.
Sağ tarafta 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. Sağ tarafta 20 ilmek kalana kadar öreceğim. Sol tarafta da aynı şekilde 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. 20. ilmeğe işaret koyuyorum. Koymaya da bilirsiniz. 20 ilmek kalıncaya kadar bu şekilde burun kısmını öreceğiz. Böyle devam edelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, burun oyuntusunun sonuna geldim. Son eksiltmemi yapıyorum. Yani son 14 ve 15. ilmeği ikisini bir ördüm. Bakın bu tarafta 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20 ilmeğim kaldı. Şöyle işaretimi çıkartayım. Bu tarafta da şöyle göstereyim, bakın 20. ilmeğime işaret koymuştum. 20 ilmeğim kaldı. Ortada 14 ilmeğim var. Toplamda 54 tane ilmeğim oldu. İlk ilmeği yine örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. On dördüncü ilmeğimi ördüm. Şöyle işaretimi çıkartayım artık. Örgüme devam ediyorum. Bütün ilmeklerimizi örelim. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Yine haroşa öreceğim. Bütün ilmeklerimi öreceğim. Şöyle göstereyim hatta. Bakın bunun oyuntusu oluştu. Şimdi 4 sıra haroşa olacak şekilde bütün ilmeklerimizi öreceğiz. Sonrasında desene, Selanik desenine başlayacağız. Evet, ön yüzden de tersinden de düz olarak örüyorum haroşalarımı. 4 sıra örüp döneceğim. Evet, burun kısmını tamamladıktan sonra 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şöyle şuradan da anlayabilirsiniz, bakın. 1, 2, 3, 4 sıra örmüş olduk. Burada Selanik desenimize başlayalım. Selanik desenimiz için ilk önce kenar ilmeği örmeden aldım. Bir düz, bir ters örüyorum. Zeminini oluşturmak için bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Evet, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Bir düz, bir ters. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Karşımda düz ilmeğim var. Düz ilmeklerde bir alt sıraya bakın. Buraya değil de bir alt sıraya batarak örüyorum. Selanik deseni böyle bu şekilde örünce daha kolay oluyor. Tersi normal şekilde örüyorum. Düz ilmeğe gelince de normal yuvasına değil bir alttaki yuvaya, bakın buraya batarak düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Tersi normal şekilde örüyorum. Düze gelince buradaki alt yuvaya, buradaki yuvaya batarak düz örüyorum. Bir ters, düzü de alt yuvaya batarak örüyorum. Bir ters, düzü alt yuvaya batarak örüyorum. Tersi normal örüyorum. Düzü de buraya batarak örüyorum. Evet, bir ters, düzü de alt yuvaya batarak örelim. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son ilmeğimi de örüyorum ve sırayı tamamlamış oldum. Çevirdim. Burada da aynı şekilde öreceğiz Selanik desenimizi. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz ilmekleri bir alt yuvaya batarak
örüyorum. Tersleri normal şekilde örüyorum. Düzleri bir alt yuvaya batarak örüyorum. Tersleri normal örüyorum. Düzleri bir alt yuvaya batarak örüyorum. Böyle bir ters bir düz. Sadece düzlerde bir alt yuvaya buraya batarak örüyoruz. Bu şekilde hem ön yüzden hem tersinden böyle öreceğiz. 5 sıra Selanik deseni olana kadar öreceğiz. 5 sıra ördüğümüzü nasıl anlayacağız? Ben size ördükten sonra göstereceğim. Bu şekilde bir alt yuvaya batarak örüyorum. Tersi normal örüyorum. Böyle her iki taraftan da bu şekilde tamamlayıp döneceğim. Evet, 5 sıra Selanik olana kadar ördüm. Nasıl anlayacağız? Bakın buradaki şöyle genişletin. Aradaki böyle çift görünüm tersleri, ters sıralarını sayın arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, bir de bu 5. 5 sıra örmüş olun. 3 defa bu işlemi uygulayacağız. Siz biraz daha uzun olmasını istiyorsanız 6 sırada örebilirsiniz. Burada diğer rengimi alıyorum. Benim için yeterli. Dediğim gibi uzun olmasını istiyorsanız, bir tık daha uzun olsun istiyorsanız bir sıra bir desen fazla örebilirsiniz. Gri ipimi aldım. Şöyle buraya geçirip burada düğüm atacağım. Direkt düğüm atarak başlayacağım. Şöyle. Evet. Düz örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Selanik deseninden sonra 4 sıra önden düz, tersinden ters olarak öreceğim. Bu şekilde düz örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, düz örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Tersinden de ters olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tersinden de ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu ikinci sıram olmuş oldu. Önlü arkalı sayıyorum. Evet, ters örerek bu sıramızı da tamamlayalım. Evet, ters sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Ön yüzde düz olarak örüyorum. Önden düz, tersinden ters örüyoruz. Şimdi üçüncü sıraya gidiyorum. Evet, üçüncü sıramızı tamamlayalım düz örerek. Tersinden de dördüncü sıramızı gidelim. Ön yüzde yine Selanik desenine başlayacağız. Evet, dördüncü sıramda tersinden ördüm. Arkadan 4 sıra ördüğümüz nasıl anlayacağız? Bakın bu birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra ve dördüncü sıra. Oradan anlıyoruz. Ön yüzünde bu şekilde oldu. Pembe ipimi aldım. Selanik örgü yapacağız ama bir düz bir ters örersek çirkin görüntü olur diye ilk sırasını bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Evet, bu şekilde düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı düz örerek tamamladım. Çevirdim. Selanik deseni için zemin oluşturacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Şöyle. Evet, şöyle özür dilerim arkadaşlar. Alta bakalım. Burada alttaki desenle aynı olsun diye kenar ilmekten sonra burada bir düz öreceğim. Şuraya bakıyorum, bakın kenardan sonra bir düz ilmeğim var. Bir düz, bir ters. Şöyle tersler tersin üzerinde olsun, düzler de düzün üzerinde olsun.
Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Evet, bir düz, bir ters örerek bu sıramızı tamamlayalım. Evet, bir ters, bir düz örerek sırayı tamamladım, çevirdim. Şimdi yine Selanik deseninde ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmekleri örerken bir alt yuvaya batarak örüyorum. Tersleri normal şekilde örüyorum. Düzleri bir alt yuvaya batarak örüyorum. Evet. Ön yüzden de bu şekilde, tersinden de bu şekilde öreceğiz. Burada yaptığımız işlemin aynısı. Tersleri normal, düzleri bir alt yuvaya batarak örüyorum. Yine 5 sıra olacak. 5 sıra olduğunu bu aradaki gördüğünüz gibi bu ters sıralarını sayarsak anlarız arkadaşlar. Tabi 6 sıra ördüyseniz orayı da 6 sıra yapmanız gerekecek. Sonrasında yine 4 sıra gri ipimle önden düz tersinden ters yapacağım. Selanik desenini 5 sıra yaptıktan sonra tekrar bir Selanik deseni yapacağım. 3 sıra Selanik deseni olacak. Sonrasını yine size göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. 3 desen Selanik'im oldu. Son deseninde yine bakın 1 2 3 4 5 sıra örmüş oldum. Şimdi kesim yapacağız. Şöyle ilk ilmeğimin yönünü çevirdim, onu sol şişime aktardım. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Evet, ilmeğimizi sol şişimize aktaralım. İkisini bir örelim. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, gördüğünüz gibi bütün ilmekleri kestim. İpimi de uzun bıraktım ki dikeyim, iğneme geçirdim. İpimi şöyle son ilmeğin içinden geçiyorum. Düz tarafından dikeceğim. Böyle daha rahat oluyor. Şöyle ikiye katlıyorum. Bakın. Bu şekilde buradan başlayıp dikip şöyle burun kısmına kadar dikeceğiz. Şöyle tutuyorum. Tam karşıya geçiyorum, bakın ipimin ucu. Diğerinde şöyle şu şekilde dikeceğim. Karşılıklı birbirine yapışmış görüntüsü olacak. Şöyle karşıdan denk geldiği yerden aşağıya doğru dikiyorum. Böyle biraz çektirelim. Şeklini alsın. Siz tersinden de dikebilirsiniz. Size kalmış. Böyle. Gri kısmından da aynı şekilde gidiyorum bakın. Evet, bu şekilde bu haroşa kısmına kadar dikelim. Evet, haroşa kısmına kadar diktim. Burada haroşa telini alarak bu şekilde dikiyorum. Böyle haroşa tellerini alarak dikelim, eminim
Belki benden daha güzel dikersiniz ama şöyle bilmeyenler için gösteriyorum. Böyle burada daha hoş görüntü oluyor. Haroşa tellerini alırsınız. Sırayla karşılıklı haroşa tellerini alıyorum. Bu şekilde oluyor. Topuk ucuna kadar bu şekilde dikelim. Bu alt kısmı da şöyle dış tellerini alarak dikersiniz. Böyle bu şekilde. Burada da böyle bu şekilde dış tellerini alarak burun ucuna kadar dikelim. İpimizi kopartalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, dikimi de tamamladım. Şöyle iç kısma, iç kısımdan da düğümü attım. Saklamak adına. Bu ağız kısmı arkadaşlar böyle geniş geldiyse bir sıra tığla, sık iğne ya da pipirik yapabilirsiniz. Size kalmış, kenar oyası yapabilirsiniz. Ben yapmayacağım. Tam güzel oldu diye düşünüyorum. Şimdi buraya bağcık yapacağız. Bağcık içinde 3 metre ipime, şöyle gri ipimi 3 metre olacak şekilde kestim. 2'ye katladım. Şöyle büküyorum. Zincir de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle bükeceğim. Diğer ucu şöyle kenara alayım. Burası sabit duracak. Biliyorsunuzdur eminim çoğunuzda. Böyle iyice dışa doğru bükelim. Evet, şöyle göstereyim, iyice büktüm. Böyle diğer ucunu alıyorum. Diğer ucunu aldım. Şöyle ikisini bir tuttum. Şöyle bu şekilde dağıtmaya çalışacağım. Evet, böyle şeklini verelim. Buraya da düğüm atıyorum. Şöyle keseyim. Evet, gördüğünüz gibi tamamdır. Aynısından 2 tane yaparsınız. Şimdi çengelli iğnemi aldım. Diğer ucuna, düğümsüz olan ucuna geçiriyorum. 2 tane de pompon hazırladım arkadaşlar. Pompon yapım videosu kanalımda var, bulabilirsiniz. Bulup yapabilirsiniz. Pomponsuz da yapabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Evet, sol ayak için sol tarafa, sol taraftan başlayın. Sağ ayak için de sağ taraftan başlayabilirsiniz. Ben şu kısma şöyle, zaten ayrık duracaktır. Şöyle boşluk bulacağım arkadaşlar. Şöyle ayırıp bir alttan bir üstten şeklinde geçireceğim. Böyle. Tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. Şöyle. Bu şekilde. Başladığımız yere kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi geçirdim. Bu şekilde oldu. Pomponu nasıl geçireceğiz onu göstereceğim. Şöyle bu kısma tığ yardımıyla geçireceğim arkadaşlar. Şöyle tığımı tam ortaya gelecek şekilde batırdım. 2 tane ipim var pomponumda. Bir tane de olabilir. Bir taneyle de düğüm atabilirsiniz. Şöyle bir tanesini buradan geçirdim. Şöyle çektirip burada sıkıca bağlıyorum. 2 ucu.
Şöyle pompon hizasında keselim fazlasını. Tamamdır. Böyle diğerini de aynı şekilde yaparsınız. Şöyle şuraya. Evet, bağladım. Böyle çok hoş, çok güzel oldu. Boyut olarak ideal oldu arkadaşlar. Ağız genişliği de çok iyi oldu. Dediğim gibi sizin bilek kısmınız darsa, e, bu da geniş olduysa etrafına bir sıra sık iğne ya da pipirik gidebilirsiniz. Size kalmış. Böyle çok hoş, çok şık oldu. Böyle inşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız da sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yapıp paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu modeli şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına istiyorum ya da kalp bırakırsanız çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.